Selam arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızı etekten yana kullanalım dedik. Mesajlarda bizlerden en çok isteyenlerden biri 8 parça etek arkadaşlar. Bugün 8 parça etek çalışacağım. Gene yavaş anlatmaya çalışacağım. En pratik şekilde, en düzgün şekilde. Kumaşımız viskon arkadaşlar. 2 boy kumaş gider. Etek boyumuzu atıyorum 1 metresi arkadaşlar. 2 metreden kullanıyoruz. Kumaşımızın eni 75 santim çiften kumaş. Yani genelde kumaşların hepsi çiftendir arkadaşlar. Ben başlıyorum. Direkt üstteki temizleme çizgisini çekiyorum arkadaşlar. Düz çizgimizi. Eteğimizin boy ölçüsü 95 arkadaşlar. 2 santim kemer payını düşüyorum ve direkt 95'i ölçüyorum. Parçalı olduğu için alt kısmı çok geniş olacak. 1 santim dikiş payı veriyorum arkadaşlar. Fazla pay vermiyorum. 95. Basen düşüklüğünü arkadaşlar 18 santim düşüyorum. Bu direkt basenden sonra 8 parça olacak arkadaşlar. Yani bir balık etek kesimi olmayacak. Direkt geniş bir 8 parça. Baseni çizdik. Boyu çizdik. Ve 1 santimde payımızı çizdik arkadaşlar. Şimdi düzgün bir kesim yapabilmemiz için arkadaşlar ilk önce alt bolluğundan başlıyoruz. 8 parça. Biz her parçaya 35 santim vereceğiz arkadaşlar. Hemen ben 35 santimi veriyorum. 35 ve 35'in yarısını direkt baz alıyor. 17,5 arkadaşlar. Direkt yukarıya kadar 17,5 ve 17,5 olarak çıkıyoruz. Yani kumaşımızın, eteğimizin düz çizgisini alıyorum arkadaşlar. Parçalı eteklerde 2 parçayı kestikten sonra gerisi basit arkadaşlar. Düz çizgimizi aldık. Şimdi basenimize bakıyoruz. Basenimiz 60. Toplamı 120 yapıyor. 120'yi direkt 8'e bölüyoruz arkadaşlar. 8'e böldüğümüz zaman direkt 15 santim çıkıyor. Çizginin yarısına 7,5 santimi işaretliyoruz ve 15 santimimizi veriyoruz arkadaşlar. 15'i verdikten sonra 1,5 santim dikiş payı veriyoruz. İki taraflı 1,5 ve 1,5 dikiş payı. Dikerken de 1,5 santimden dikiyoruz. Aklımızda olsun. Kemerine bakıyorum arkadaşlar. Kemerimizin ölçüsü 104 santim. Yani çevresi 104 santim. 104'ü gene 8'e bölüyoruz. 8'e böldüğümüz zaman 13 santim çıkıyor. 13 santim gene çizgimizin ortasını baz alıyorum. 6,5 santim ve 13 santim olmak üzere yine aynı şekilde 1,5 santim ve 1,5 santim dikiş payı veriyorum arkadaşlar. Sonra düzgün bir şekilde çiziyorum. Dediğim gibi normal 8 parça, balık etek tarzı değil. Basenden sonra geniş iniyor arkadaşlar. Alta da 1 santim dikiş payını verdim. Yanlara 1,5 santim verdim. 1,5 santimden dikilecek arkadaşlar. Evet, eteğimizin görseli çıktı. Hemen kesiyorum.
şöyle 2 parçası çıktı arkadaşlar. Direkt 8 parça. Basene gene biz yoğurtarız, ayrıyetten dikiş paylarını veriyor. Beli vuruyoruz ve dikiş paylarını veriyor. Hemen alıyorum arkadaşlar. Ters yüz olarak. Kestiğim 2 parçayı artık ben kalıp olarak kullanıyorum. Tabii gene kumaşımızın düzüne gidiyoruz. Evet. 4 parçamız kesildi. 4 parça daha keseceğim arkadaşlar. Gene kumaşımızın düzüne gidiyorum. Diğer parçayı da tam tersi koyuyorum arkadaşlar. Yani 8 parçaya da balık etek keserken ilk 2 parçayı kestikten sonra gerisini kalıp olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Yan dikişleri birleştirdikten sonra oğurluk çekelim arkadaşlar. Yani tek tek oğurluk çekmeyelim. 8 tane dikişi var. 7 tane dikişi tam birleştirin. Ondan sonra oğurluk çekin. Son kalan bir dikişi ayrı ayrı çekelim. Ona ferman takımı yapılacağı için. Şimdi 4 parçamız hazır. Evet. 8 parçamız hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6. Bu da 8. Şöyle çekeyim. Sekiz parça. Kemerde 52 santim arkadaşlar. 52 10 ekleyip 62 santimle kemerini keselim.
şekilde yapıştırıp 3,5 santimden kıracağız. Dediğim gibi etek komple birleştikten sonra bütün dikişleri çift doğruluk çekeceğiz. Sadece fermuar takacağımız bölgeye tek doğruluk çekip fermuarı takacağız arkadaşlar. Bu da kemerimiz. Bugünlük kesim bu kadar arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek üzere inşallah.